Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir mobil oyunla geldim. Ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Oyunumuzun ismi Dead Impact Survival MMORPG. Oyundan birazcık bahsetmek isterim sizlere kısa böyle. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalma temalı izometrik, yani yukarıdan aşağıya bakış açısıyla oynanabilen bir aksiyon oyunudur kendisi. Aslında 2025 çıkışlıdır ama 5 Mart 2026 tarihinde de çok güzel bir güncelleme almıştır ve oyun A'dan Z'ye Türkçe dil desteğine sahiptir. Birazcık temel oynanışından bahsedeyim. Zombilerle dolu bir dünyada kaynak toplama, sığınak inşa etme ve diğer oyunculara karşı PvP veya zombilere karşı PvE, hayatta kalma üzerine kuruludur. Mekaniklerinden bahsedecek olursam, karakterinizin açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçlarını yönetirken topladığınız malzemelerle de silah veya zırh üretmen, yani crafting yapmanız gerekiyor. Bununla da ilgili bilginiz olsun. Gelişimden bahsedecek olursak sevgili dostlar, seviye atladıkça yeni yeteneklerin kilidini açabiliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz karakterlerden bir tanesini seçip bunları geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 Mart'taki güncellemeden bahsedecek olursam, yeni bölge ve zindanlar eklenmiş. Oyun içerisinde zindanlar mevcuttur. Hem tek başınıza girebiliyorsunuz hem de birileriyle online bir şekilde oyuna girip zindanları temizleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bununla da ilgili bilginiz olsun. Ayrıca yeni silahlar ve ekipman çeşitliliği eklenmiş, optimizasyon dengelemesi yapılmış. Pay to win durumunu soracak olursanız, şimdi sevgili dostlar şöyle, oyun free to play ama premium ücretlerine tabi. Birkaç forumda araştırdım, para yatıran oyuncular daha hızlı kaynak toplayabiliyor ve bazı nadir ekipmanlara daha çok çabuk ulaşabiliyormuş yani. Bununla ilgili bilginiz olsun. Ancak Albion oynadıysanız şöyle örnek verebilirim. Çok uzun süre grind yaparsanız, emek verirseniz bir şeylere sahip olabiliyor musunuz? Böyle bahsetmişler. Bunun ben yalan olup olmadığını bilemem. Şimdi o kadar uzun süre oynamadım. Bunun içinde 4-5 gün, 6 gün, 7 gün bu oyunu oynamak gerekir. İstersen bir karakterimizi seçelim. 3 tane karakterimiz var. Mühendisimiz var mı? Sevgili dostlar, mühendis ön safta duran ve savunma yapabilen bir sınıfmış. Onun dışında burada Assassin gibi bir sınıf var. Katil diyor. Katil ana amacı hasar vermek olan bir sınıfmış. Tamam, bu seri hasar verebiliyor demek ki. Burada da bir simyacı okçu karakterimiz var. Simyacı müttefiklere yardım etmeye odaklanan. Şimdi biz bunu alırsak sürekli can basmak üzerine oynayamayız. Onun dışında biz ne alabiliriz? Rock alabiliriz. Yani katil alabiliriz sevgili dostlar. Woman seçimini yapabiliriz. Onayla diyelim. Buradan ne diyor? İsim. Hak eksiz yazdık, onayladık sevgili dostlar. Bir girelim. Şimdi sevgili dostlar başlıyoruz. Bu telsiz hala çalışıyor mu? Sesim geliyor mu? Bence konuşmaları atlayalım sevgili dostum. Çok uzun süre o zaman video bence. Atla diyelim direkt. Sevgili dost, hazırsan başlayalım. Ne diyor? Hareket etmek için çek. Tamam, joystick'imiz var. Hazırız. Şimdi ne yapıyoruz? Enfekteyi öldür. Tamam, saldırmak için bas bakalım. İdare eder diyorum. İzometrik tabii ki de bakış açısına sahip. Toplayıcılık yapabiliyoruz yine aynı şekilde. Ne diyor? Burada bulduğun eşyalar var. Tamam, bunlara bakabiliriz. Hepsini aldığımızda toplayabiliyoruz. Bulduğun eşyayı kullan ve sağlığını yenile. Tamam, yemek yeme gibi, su içme gibi materyaller mevcut. Burada görmüş olduğun gibi hepsini yapabiliyorsun. Ve açmak için tıkla. Açalım bakalım. Bir açık dünyası da varmış. Zombilerle dolu bir açık dünyadan bahsetmişler sevgili dostlar. Onlara bakarız. Yeni bir skillimiz açıldı. İdare eder yine. Evet, sende savaşçı ruhu var falan. Konuşmalara geçelim. Bilmiyorum, senin de fikirlerini almak isterim. UI ekranı güzel, Türkçe dil desteği olması güzel. Bunları toplayabiliyoruz değil mi? Evet, ne çıktı? Yine et falan çıktı. Bunlardan ne çıkıyor sevgili dostum? Bir de build yapabileceğimiz yeri görmek lazım. Yani burada sandıklar varmış. Sandıklarımıza bakalım. Abi senin ne kadar hoşuna gider bu tarz oyunlar onu bilmiyorum. Mağaza sistemlerine bakmamız lazım sevgili dostlar. Ne satılıyor ne satılmıyor onları görmek lazım. Bir çıkış diyelim. Bir bakalım. Şimdi sevgili dost, ana menüye çıktık gibi bir şey oldu. Öncelikle seninle birlikte mağaza sistemine bakalım. Mağaza sisteminde ne diyor? Astral düşüş 2 diyor. Şansını dene, nadir ekip veya efsanevi bir eşya kazan. Aç dediğimizde bunu neyle açabiliyoruz sevgili dostlar? Yıldız puanıyla. Bu yıldız puanları nereden elde edilebiliyormuş? Buradan satın mı alınıyormuş? 100 fiş. 100 fiş ne kadar onu bilmiyoruz şu anda, ona bakarız. Onun dışında buradan ekipmanlar çekebiliyormuşuz. Hepsi legendary. Onun dışında ne var? Ödüller, reklam izle. Onun dışında karakterler var. 675 TL. Ateş büyücüsü yeni bir karakter var. Bu da parayla mı satılıyor karakterler? Eğer karakterlerin hepsi parayla satılıyorsa çok kötü bir durum. Abi mağaza çok kalabalık. Bunlara bilmiyorum yetişebilir miyiz? Peki fişler ne kadar? Jeton dediği fiş mi oluyor yani? Evet, 2450 TL, 2400 madeni para veriyormuş. Onun dışında yanında ne var? Sıralama sistemi var. Bir yanında ne var? Tamam, ekipmanları alabileceğimiz bir sistem var. Burada menümüz var. Sınıflar kısmımız var.
Yeni sınıf diyor. Bizim sınıfımız aktif. Buradan görebiliyoruz. Sınıflarımıza puan mı verebiliyoruz? Anladım. STR verelim o zaman şu anlık. Kaydet diyelim. Biraz daha demeci yükselsin. Onun dışında buradan sınıfları görebiliyoruz. Sevgili dostlar. Ya çoğu parayla satılıyordu. Markette free elde edilebiliyor mudur onu bilmiyorum. Mağaza sistemine baktık. Onun dışında premium üyelikleri şu anlık göremedim. İstersen bir gidelim görevimize bakalım. Konuş diyor. Konuşalım. Duruma göre bakarız. Seviye sistemi var galiba. Yanımızdaki adamların seviyelerini görüyorum. Bak bu 33 level. Onları da demek ki oynadıkça alabiliyoruz. Bir konuş diyelim bakalım. Demek ki yetenekliler falan filan. Buraları geç. Şimdi ne diyor? Burayı tıkla, bölgeden çık. Tamam, haritaya tıkladık. Kendi kampımıza gittik. Tamam, kampımızı görebileceğiz şimdi. Kampımızda neler yapabiliyoruz? Onları bir görelim. Atla diyelim bakalım. Burada yine toplayabileceğimiz eşyalar var. Bunlara bakalım sevgili dostum. Demir, odun falan, bunları topla hepsini. Al bakalım. Bu arada buralarda da zombiler falan gelebiliyormuş. Haberiniz olsun yani. Bunu onar diyor. Neymiş bu onardığımız? Bir aç bakalım. Ya burası üretim merkezi. Tamam, ne üretebiliyoruz? Et üretebiliyoruz. Bunu yediğimizde canımız doluyor. Öyle mi? Anladım. Bir tane aldık, şimdi görevimizi yaptık. Kaynak seferine çıkabilirsin diyor. Tamam da şunları da bir toplayalım. Kaynak seferine nasıl çıkıyormuşuz ama? Köprü bölgesini ziyaret et. Çıkmak için tıkla. O zaman haritaya bakacağız. Köprüye gideceğiz. Tamamdır. Buraya da bir bakalım istersen. 7 dakika oldu çünkü. Buralardan ne yapabiliyoruz? Yeni bir tane yanımıza karakter geldi. O pasif gibi bir şey mi? Bölge görevi. Görevi tamamladıktan sonra anı sandıktan ödülünü almayı unutma. Tamamdır. Şimdi haritada yine şeyler görüyorum. Zombiler. Bu şekilde zombileri öldürebiliyoruz. Buradan kaynak toplayabiliyormuşuz sevgili dostum. Ha, yine burada odun falan var. Anladım. Tamam, şu an biraz mantık oturdu bende. Güzel mi bilemedim. Tam emin olamadım ama sevgili dostum yani benim çok uzun süreli oynayabileceğim bir oyun değil. Eğer karakterlerin hepsi o şekilde sadece parayla satılıyorsa. Şimdi dostlar, mağazada karakterlerin hepsi parayla satılıyordu. Ya onları elde edebiliyor muyuz? Onları bilmiyorum. Burada ne var? Bunu niye alamadık? Kutuyu aç bakalım. Oo, bir sürü bir şey var buralarda. Ne işe yarıyor ki bunlar? Bunları alabiliriz de hepsini almayalım. 2 tane et çıktı. Bunu alalım. Başka bu ne? Bakır külçeyi alabiliriz. Cam tahtayı geç. Bunlar neymiş? Pamuklu kumaşı alabiliriz bence. Lazım olur. Onun dışında bakalım. Başka neler var? Bunları bir öldürelim. Ondan sonra bakalım. Ama oynaması zevkli. Tabii bu oyunda bir şeyleri elde etmek için hiç para yatırmadan çok uzun süreli oynamak lazım sevgili dost. Yani kesinlikle bir şey elde edemezsiniz. Çünkü mağaza biraz kalabalıktı. Bir daha en son yeni mağazaya bakacağız. Onun dışında neler var? Bir bakalım. Buralardan ne düşürmüş bunlar? Al diyelim. Buna bakalım. Bunlar da düşürmüş. Benzerlerini almayalım çok fazla. Bu cam falan basıyor bro bize. Onu geçtik. Şimdi buralarda ne var? Bölüm sonları ha. Onu da unuttum. Ya buralara giriyorsunuz ya böyle raid gibi. Buralarda bosslar da oluyormuş. Yani şimdi bölüm sonlarında bosslar oluyormuş. Onlardan da kutu alıyormuşuz yani. Bakalım şimdi göreceğiz. Bunu neden patlatamadık bura? Patladı şu anda aynen. Buralarda var yine zombiler. Bunları bir öldürelim. Level aldık galiba. 2-3 level aldık. Evet. Güzel, yanımızdaki karakter pasif bir karakter. Can basıyor bize. İlk bölüm olduğu için vermiştir büyük ihtimalle. Oy, buralardan alabileceğimizi aldık. Buralardan ekipman da düşebiliyormuş. Yani bu zindana giriyoruz ya şimdi biz buraya. Buralardan ekipman da düşebiliyormuş sevgili dostum. Haberin olsun. Yani kutulardan ekipman çıkabiliyormuş. Onunla ilgili bilgin olsun yani. Ne aldık buralardan? Yine bir şeyler aldık. Peki ne düşürdü bunlar? Et falan düşürdü. Bunları geçelim. Buralarda yine zombiler falan, köpekler geldi, kurtlar. Bunları bir keselim, duruma göre bakalım. Bu patlak. Bunlar herhangi bir şey düşürdü mü? Yok, şu anlık göremedim. Şurada yine bir tane kutu gibi bir şey var. Buna bakalım. Buradan ne alabiliyoruz? Oy, bir şeyler düştü yine ama benzerlerini al diyelim yine. Aldık. Tamamdır. Ne tarafa gidiyoruz şimdi? Bu taraftan mı gidiyoruz? Galiba bu taraftan gidiyoruz sevgili dostum. Evet, ileride yeni kutular falan görüyorum. Buralara bakalım. Burayı oynarız bitiririz büyük ihtimalle ya. Oyun hoş, güzel ama çok şey parayla satılıyor. Yani buna çok uzun süre grind yapman lazım. Yani oyunu oynaman gerekiyor. Çok uzun süre sürekli buna zaman ayırman gerekir. Zaten oynamazsan hiçbir şey elde edemezsin. Ya da para yatırman gerekir dost. Ya başka türlü hiçbir şekilde bu oyunda ilerleyemezsin. Mümkün değil. Zannetmiyorum yani. Başka neler var? Oo, boss'umuz burada dost. Tamam. İlk boss'umuz bu.
Ama bu bosslar değişiyordur içeride. Çünkü farklı raidler de varmış. Onu da söyleyeyim sizlere. Haberiniz olsun yani. Bir tane et yiyebiliriz ya. Canımızı dolduruyor. Yine şundan bir tur kaçalım. Evet, bu şimdi kutu verecekmiş bize. Kutuya bakarız. Bunların benzerlerini yine alabiliriz. Evet, kutumuz geldi. Kutumuzu bir açalım. Ne diyor? 10 tane bize 60 var. Açalım. Oo, ekipman falan düştü sevgili dost. Bunu kuşanalım. Bu yüksek. Bu da bizimkinden yüksek. Kuşanabiliriz. Bu da bak ekipmanlar düşmeye başladı. Benzerlerini al dediğimizde bu neymiş? Ustalık işareti. Bir tane bunu alabiliriz. Şu da lazım olabilir. Başka neler var? Eski zampara. Onun dışında yağmur suyu şişesi. Bunu alabiliriz. Güzel duruyor. Lazım olabilir. Onun dışında bu ekipmanları bırak. Tamamdır. Çıkabiliriz. İstersen bir menüye dönelim. Kendi kampımıza bakalım. Abi senin de fikirlerini almak isterim ama tamamen Türkçe bir oyun. Zaman geçirmek için oynanabilir mi? Evet. Premium ücreti geldi galiba. Bunlar premium mu? Yok. Güçlü sırt çantası ve kemere sadece 520 TL mi? Oğlum ne diyorsun sen ya? Sen çıldırmışsın. Bu ne diyor abi, ben anlayamadım bunu ya. Şurada 5 level olduk. Level sistemimizi görebiliyorsun. Buradan yine STR'yi veririz. Agility veririz. Bir tane de buna verelim. Bir tane daha STR verelim. Kaydet diyelim bunu. Karakterimiz biraz daha güçlenmiş oldu. Premium ücretlerini göremiyorum abi ben. Oluşturma dediğinde tamam, buradan ekipman yapabiliyoruz. Onun dışında harita. Önce mevcut görevi tamamla. Sınıflar kısmında baktık. Yeni sınıflar burada. Mesela kilidini açmak için hemen al dediğinde evet 675 TL, karakterler parayla satılıyor. Başka türlü alınıyor mu bilmiyorum. Mağaza sistemine baktığım zaman ise temel kaynak parçalarını bile alabiliyorsun. Onun dışında ekipmanları parayla alabiliyorsun. Premium'dan bahsettiler ama premium'u ciddi anlamda göremiyorum yani şu an. Onu göremedim. Şimdi şu görevimizi bir tamamlayalım. Ondan sonra yine bakalım sevgili dostum. Bununla mı konuşmamız gerekiyor? Ha, şey mi yapıyoruz? Depo yeri. Ama yapalım bir tane. Anladım. Depo yeri yaptık bir tane kendimize. Tümünü taşı diyelim. Attık depoya eşyalarımızı. Tamamdır. Başka ne var? Tamam, bununla konuşmamız gerekiyor. Burada ne var? Geliştirme. Tamam, silahlarımız, ekipmanlarımızı geliştirebiliyoruz. Aynı zamanda da onarım yapabiliyormuşuz sevgili dostum. Haberiniz olsun. 2 levele yükselttik bak hemen. Bunlar yanıyor mudur? Yanma opsiyonu var mıdır? Onunla da ilgili bir fikrim yok. Şimdi hizip açılmış. Yeni stil diyor. Günlük aç diyor buradan. Devam ediyor diyor. Heh, premium şimdi geldi. Bak şimdi dost. Tamamdır. Premium aç dediğimiz zaman premium kısmı en yüksek premium 1000 TL. Tüm fraksiyonların günlüğünün premium ödüllerine erişiyorsun. Oo. Baya kötü. Artı burada mavi ekipmanlar falan görüyorum. Onlar yükseldikçe kırmızı pembeye gidiyordur. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim sevgili dost. Evet, Peyton seviyesi yüksek ama karakterleri şuradan mesela nasıl göstereyim sana? Şuradaki karakterleri başka türlü alabiliyor olsaydık. Bak mesela level 30 karakteri veriyor hemen. 675 TL yerine bir şeylerle de alabiliyor olsaydık level 10 ekipmanlar veriyor içerisinde. Abi çok kötü ya, bilemedim. Yani adam söylemiş çok uzun süre grind yaparsanız bir şey elde edebiliyorsunuz demiş ama siz tek karakterle oynayıp sadece item elde edebilirsiniz bence. Başka türlü bir şey elde edemezsiniz. Yeni skillimiz açıldı. Anladım. Onun dışında oynanabilir mi? Zaman geçirmek için oynanabilir ama ben çok uzun süreli bu oyunu oynayamam kankim ya. Çok pay to win abi. Çok şey satılıyor. Bakar mısın? Yani karaktere verdin hadi diyelim 675. Burada itemler var full. Abi yıldızlı itemler falan da var yani. Mavi itemler var. Maviden ziyade burada sarı legendary itemler var. Rastgele değiştiriciler var. Özellik açıyorsun. Ya bunları kötü buldum. Onun dışında Türkçe dil desteğinin olması güzel. İzometrik bakış açısı olmasaymış daha iyi olabilirmiş ama bunu da mobile başka türlü entegrasyon yapabilir misin? Çok zor. Hoşça kal. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere efendim.